İstifade ettiren fikirlerde bugün Batuhan benim konuğum. Batuhan bilgisayar kategorisinde tüm pazar yerlerinin pazar payının %20'sini alan bir firmanın yetkilisi kendisi. Öncelikle hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk. Türkiye'deki tüm pazar yerlerinde bilgisayar kategorisinde %20'lik bir pazar payınız var. Çok ciddi bir sayı bu. Ve 8 aylık kısa bir süre içerisinde bu gerçekleştirilmiş. Bu başarı nasıl yapıldı çok merak ediyorum ama öncesinde seni detaylı bir tanımak isterim. E-ticarete nasıl başladın, bu işlere nasıl başladın? Bize kendini biraz anlatırsan izleyenlerimiz de çok merak edecektir. Tabii. İsmim Batuhan Elçin. Bilgisayar kategorisiyle ilişkimiz 2014-2015 yıllarına dayanıyor. 2014'te kendim ilk önce bir şirket kurup Marketplace'e girdim. İlk Gitti Gidiyor da bir mağaza açarak bu işe başladık. O zamanlar pazar yeri sayısı da zaten kısıtlıydı. Hangi seneydi Gitti Gidiyor? Bizim girişimiz 2014-2015 senesinde. 2015. O senin kendi bireysel girişimin değil mi? Evet, bu benim kendi bireysel girişimimdi. Aslında hikaye şöyle oluştu. Ben bir firmada IT satın alma görevi yapıyordum. Bir işsiz kalma dönemim oldu. 4-5 ay işsiz kaldım. O sırada bir borcum vardı vesaire. Maddi zorluklar falan. Ne yaparım diye düşündüm kendimce. Ondan sonra tabii bizim ailemizde çok varlıklı veya varlıklı sayılabilecek bir aile olmadığı için ister istemez biz de bir arayış içine girdik. O zamanlar 23-24 yaşındayken işte bir arayış içine girdim, soktum kendime. Dedik bir mağaza kuralım. Ailemizden elektronik sektöründe çalışan insanlar da var. Bir destek isteriz. Bir şekilde bir yere getiririz işi diye öyle bir niyetleyip girdik. Temel amaç şuydu. Anneme emekliydi, babam da emekli. Beraber ileride inşallah mutlu bir hayat sürerler. Biz de kendimize bir gelir yaparız niyetiyle bu işe girdik. Başladık. İlk satışımızı biz akrabalarımıza yapmaya başladık. Dedik kolay yoldan ilerleyelim. En azından bir satış yapmanın ne olduğunu görelim. Teyzemin kızına baskül sattım ben. İlk satışım oydu. Ondan sonrasında distribütörler var. Distribütörlerle görüşmeye başladık. Ufak ufak ne ürün alabiliriz? Tabii bu arada hiç paramız yok. Sıfır sermaye. Zaten işsiziz. Borç ödüyoruz vesaire falan. Konsinye mal almaya başladık. Ama küçük çapta tabii hani 3-10'dan 5-10'dan gibi mal almaya başladık. İlk ciddi yani akraba dışında dışarıya yaptığımız satışımızda ben evin holünde böyle koştuğumu biliyorum. Yani o zaman tabii hiç oturduğum yerden bir şey satmamışım. E-ticaret bugünkü gibi o kadar patlamamış. Sonunun nereye gideceğini bilmiyorum gibi senaryolar var. Neyse biz yavaş yavaş sipariş almaya başladık. Tabii o sırada ben şahıs firmasını kurdum ama bu işi evden yapıyorum. Kendi yattığım, uyuduğum odanın içinden yapıyorum. Öyle oldu. Satış yapmaya başladık. Onu da alalım, bunu da satalım. İşte kardeşimin kredi kartını alıyorum. Gidiyorum onunla alıyorum taksitli ürün, satıyorum. Ödüyorum falan böyle bir döngünün içine girdim. Baktık odanın içinde her yer mal olmaya başladı. Dükkana evet bir şeyler oluyor. Sonrasında diğer pazar yerlerine girdik. İşte Hepsi Burada'ya girdik, N11'e girdik. O taraflara da ürün açmaya, satmaya başladık. Sonra tabii bir yönetim krizi olmaya başladı. Yönetememeye başladık çünkü bir entegrasyon yok. Bugün çok ciddi entegrasyon firmaları var. Rahat yönetilebiliyor ama o zaman böyle bir imkan yok tabii. Neyse biz bir şekilde bunun üstesinden geldik. Fazla çalışarak üstesinden geldik. Sonra dedik bizim bir dükkana ihtiyacımız var. Bu iş böyle olmuyor. Bir dükkan tuttuk vesaire. Bu şekilde ilerlettik işi. Yaklaşık 2 yıl, 3 yıl sürekli üstüne koya koya belli bir yere getirdik. Tabii o sırada farklı ürün gruplarında da tecrübe ettik. Kozmetik işine girdik. Kozmetik tarafında da bir şeyler yapmaya çalıştık. Orada da başarılı olduk. Profesyonel saç ürünlerini satmaya başladık. Sonra mobilya hırdavat ürünlerini satmaya başladık. Yani elektronik dışında da sadece elektroniğe bel bağlamadan Marketplace tarafında tabii tecrübe ede bu tecrübeleri doğru kullanarak ne satarız arayışına girince bunlara da dahil olduk. Bunlarda da başarılı olduk. Halen daha da devam ediyor. Dolaylı yoldan. Böyle bir senaryomuz var. Geçmişten bu zamana kadar gelen bir tecrübemiz var. Şimdi 2015 yılında ben de Gitti Gidiyor'a satış yaptığım dönemlere denk geliyor. Hatta daha da erken benimkisi. Gitti Gidiyor'da o zamanlar şey yoktu. Şu anki gibi günün fırsatı köşeleri binlerce ürünle oluşmuyordu. Böyle 10-15 tane üründen ibaretti. Her gün o ürünler değişiyordu. Eğer sen ürününü o günün fırsatına sokabilirsen Gitti Gidiyor'da o gün binlerce satış yapabiliyordum. İnanılmaz bir potansiyeli vardı. Orada benim bir kontağım vardı. O kontağı arıyordum. Ya diyordum işte ismi de Hakan'dı bu arada. Ya Hakan bizim bu ürünler var işte tişört satıyoruz. Bunları öne çıkartalım. Fiyat ne yapacaksın diyordu. İşte 11.90'a düşeriz. Tamam abi güzel fiyat. Hemen çıkartıyordu satıyorduk. O zaman işler tabii böyle biraz şey gidiyordu. Böyle manuel gidiyordu. Birebir ilişkilerin güzelliğiyle aslında ilerleniyordu. Şimdi geldiğimiz nokta tabii öyle değil. Şu an bambaşka bir dünya, bambaşka bir sistem var. Rekabet çok
üst seviyede. Aslında şu anda benzer durum var. Olmaya da devam edecek. Şöyle ki sadece Gitti Gidiyor özelinde söylemiyorum. Tüm pazar yerlerinde kontak kurmak çok önemli. Evet. Bu ticaretin içinde sadece marketplace'e özel bir şey değil. Elindeki malın adetine göre, elindeki satın almanın fiyatına göre, yapmış olduğun, koymuş olduğun performansa göre pazar yerleri tabii ki senle ne kadar iş yapabileceğini tartıyor. Burada mevcut komisyonlar üzerinden yapılacak cirolarla alakalı olarak komisyon pazarlığı da yapılıyor. Fırsata eklenecek ürünler belirleniyor, tarihler belirleniyor ve kampanya kurgusu yapılıyor. Tamamen kampanya süreçlerinin içinde halen daha bunlar var. Biz tüm pazar yerleriyle halen daha bunu yapıyoruz. O zaman da yapıyorduk. Tabii o zamanın artısı şuydu. E-ticareti, marketplace'i kimse tanımıyordu. Markalar alışmışlar sürekli parakende sektöründe iş yapmaya. Distribütörler keza öyle. Yani ben internetten mal satacağım dediğinde adam verdiği malın parasını acaba alabilir miyim diye düşünüyordu. O zamanlar biraz daha böyleydi. Ama tabii bu zorlukların artıları da vardı. Artılarını değerlendirdik. Bir şeyler yapmaya çalıştık. İyi de oldu. Bence olmuş. Özellikle şu an yetkilisi olduğunuz Day Electronic e-ticaret platformlarında elektronik kategorisinde, daha doğrusu bilgisayar bileşenleri kategorisinde %20'lik bir pazar payı var. Bu inanılmaz bir sayı. %20'lik tüm e-ticaretin %20'sini almak çok kolay bir iş değil ve 8 aylık bir firma. 8 aydır e-ticaret yapıyor ve 8 ayda bu başarı nasıl elde edildi? Bana biraz o Day Electronic'in hikayesinden bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. Öncelikli anlatacağım şeyler şu. Bizim bu kurmuş olduğumuz yapının bu kadar kısa sürede bu noktalara iyi, başarılı bir noktaya gelmesinin sebebi tabii geçmişten gelen deneyim. Bu firma sadece şu an marketplace tarafında, çoğu aktif pazar yerinde satış yapıyor. Burada kurulan yapıda herkesin bir görevi var. Ben tam anlamıyla marketplace, ürün yönetimi, belli noktalarda satın alma süreçlerinin içindeyim. Satın alma gücünün tecrübeyle alakalı bir artısı var. Marketplace deneyiminin, kurulan kontakların, diyalogların burada belli bir önemi var. Aynı zamanda tabii ürün tedarik etmenin, biraz da kapitalin doğru yönde yönetilmesinin etkisi var. Bu kadar kısa sürede bu işin buraya gelmesinin yegane sebebi bu işin içinde olan herkesin tecrübeli olması. Bunun en önemli faktörü bu. Belli ölçülerde yapabildiğimiz kadar maksimumda ne yapabiliyorsak burada biz uyguluyoruz. Her fırsatı değerlendirebiliyoruz. Bunları öngörebiliyoruz. Tabii bunlar da dediğim gibi tamamen fırsatları değerlendirmek. Başka bir şey değil. Onları görebilmek. Tek önemli olayı bu. 8 ay önce kurmaya nasıl karar verdiniz? Çünkü 8 ay önce tam pandeminin en hareketli olduğu dönemlerdi. Kimse kolay kolay yatırım, kolay kolay girişim yapmıyordu 8 ay önce. Nasıl bir karardı bu ve kaç kişiydiniz? Valla aslında şöyle, bu 2 senedir düşünülen bir şeydi. 2 senedir ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın yapılabilir gibi kafada hep bir kurgu vardı. Aslında bizim kaygımız da yoktu. Kaygımız şu yönden yoktu. Yapabileceğimiz şeylerin farkındaydık, yapamayacağımız şeylerin farkındaydık. Bu noktada doğru yere doğru enerjiyi verip işi bu noktaya getirdik. Bu şirkette satın alma olarak destek veren abimiz 20 yıldır sektörün içinde. Bütün distribütörlerle, markalarla ilişkileri var. Ayrıca bir ortaklığı olan yine bir abimiz. O da yıllardır sektörün içinde. Ciddi deneyimleri var. Biz de marketplace tarafında pazar yerleriyle yıllardır işin içinde olduğumuz için çok aslında düşünülecek bir şey bize kalmadı. Şimdi ben Day Electronic'in Trendyol'daki mağazasına bakıyorum. Çünkü Trendyol'da çok hareketli gördüğüm kadarıyla. Burada zaten izleyenler de görüyor. İşte laptop, RAM, ADSL modem, monitör, oyuncu mouse'ları, bilgisayarlar, harici diskler vesaire hepsi burada var zaten. Dolu dolu bir içeriğiniz var. Burada benim gözüme çarpan şu. Mesela ben Gigabyte'ın bir ekran kartı listesine girdim. Bu gibi ürünlerde birden fazla satıcı var. Yani şu an sizde burada satıcı var mı bakıyorum, başka satıcı? Evet, 31 tane satıcı var. Ekranda izleyenler de görüyor. Şimdi 31 tane satıcıyla mücadele etmek, buy box'ı alabilmek çok kolay bir iş değil. Yani en iyi fiyatı vermeniz ve profilinizin de, yani müşteri yorumlarınızın da en üst seviyede olması ve ürünleri diğer satıcılardan daha hızlı kargolamanız gerekiyor. Yani hem operasyon olarak güçlü olmak zorundasınız hem de fiyat olarak iyi olmak zorundasınız. Orada rekabeti nasıl sağlıyorsunuz? Buy box'ı nasıl alıyorsunuz? Yani şöyle, aslında biz çoğu satın almamızda buy box'ı alacağımız şekilde satın alma yapıyoruz. Üründe tabii bunun arka tarafta marj dengesi değişiyor. Bir ürünü buy box'a çıkarmak için başka bir ürünün karlılığını kullanabiliyoruz. Veya operasyon sürecini belirli ürünlerde değiştirebiliyoruz.
Bizim tam olarak doğru operasyon sürecini yönetmeyle alakalı bilgimiz var. Ama firma 8 aylık olduğu için bunların oturabilmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Evet. Çalıştığımız kargo firması bizim operasyon sürecimizi yönettiğimiz yerin içinde, deponun içinde. Hemen veriyorsunuz Evet kargoyu. evet, yani Süper. orada barkodu basılıyor, günlük anlık çıkıyor sürekli. Bunun dışında tabii ki ürün dediğim gibi, yani kimi ürünü distribütör üzerinden göndermek durumunda kalabiliyoruz. Kimi ürünü o an stoktan göndermek durumunda kalabiliyoruz. Bunlar tabii kargo süresini de etkiliyor. Önemli hikayelerden biri de Trendyol'da çok fazla algoritma çalışıyor. Buybox'da evet mağaza puanı çok önemli. Evet fiyat çok önemli ama işte görünmeyen işte stok adetleri de önemli. Mesela. Evet. Yani bir satıcı 3 stokla o ürünü en iyi fiyata satmaya çalışırken 2000 stok taşıyan bir firma gelip ona yakın bir fiyatla girdiğinde Buybox'ı alabiliyor. Stoğun da bu noktada önemi var. Ve tabii ki ne kadar hareket kabiliyeti artık çok kalmasa da biliyorsunuz katalog sistemi var pazar yerlerinde. Trendyol'da da aynı şekilde bu geçerli. Kataloğun dışında ürün sergileyip de orada farklılık yaratabiliyoruz. Trendyol'un içinde birden fazla kataloğun dışında olan ürün var. Belki baktığınız üründen 2-3 tane ürün kartı olabilir. Burada fırsatları görüp değerlendirme durumu var. Yani dediğim gibi bu çok böyle hani belki saatlerce anlatılacak bir şey ama genel özeti bu. Ya şimdi izleyenler işin teknik tarafını da merak ettikleri için ben biraz daha böyle teknik giriyorum aslında. Mesela örnek ben şimdi inceliyorum Gigabyte'ın B450M diye bir ekran kartı. Siz 443 lira 56 kuruşa satıyorsunuz bunu. Ürünün 127 puanı var. Yani 127 kişi puanlama yapmış. 4.6 ortalama derecelendirilmesi var. Bu çok iyi. Rakiplere baktığım zaman rakiplerden aşağı yukarı 70-80 lira daha ucuz. Şimdi ürün zaten 400 küsür liralık bir ürün. En yakın rakibimiz 511 liraya satıyor. Arada ciddi bir fiyat uçurum farkı var. Ben tabii şunu merak ediyorum. Buradaki yönetimleri muhtemelen bir entegrasyonla yapıyorsunuz. Evet. Yani kullandığınız entegrasyonla. Belli bir kısmını. Evet. Ama bu üründe mesela bu ürün üzerinde söylüyorum. Bu üründe neden fiyat 443 lira? Yani 511 lira 50 kuruş satan kişiden mesela siz 10 kuruş daha ucuza satsanız bunu 511 lira 40 kuruşa satsanız yine Buybox'ı alırsınız. Ama burada çok ciddi bir fiyat farkı var. Niye daha ucuz? Şöyle, bizim sattığımız ürün grubuyla ilgilenen müşteriler bilmeyerek almıyor ürünleri. Müşteriler bunu araştırıyor. Çoğu kişi artık bu dönemde Google'a almak istediği ürünü aratıp önce fiyatına bakıyor. O da işte belirli siteler var. İşte belirli sitelerde çıkan fiyatlar sizin ürünlerinizin fiyatlarını sergiliyor. Şimdi ben bu ürünü 70-80 lira Trendyol içinde ucuza koymuş olabilirim ama belki X bir satıcı N11 üzerinde veya hepsi burada veya gitti gidiyor üzerinde bu ürünü belki benden 5 TL yukarıya veya 5 TL alta satıyor olabilir. O yüzden çok pazar yeri içindeki rekabetten ziyade genel pazarın rekabetini değerlendirip fiyatlandırma yapmamız bizim için daha faydalı oluyor. O yüzden tüm pazar yerlerini baz alıp ona göre fiyatlandırma yapıyoruz. Yani kendi pazar yeri içinde değerlendirme bizde çok işleyen bir sistem değil. Ya ben şimdi şöyle ürünlerinizi genel olarak bakıyorum. Buybox rekabet ettiğiniz ürünlerinize. Genellikle Buybox'ı hep siz almışsınız. Yani başka burada Buybox'ı sahip olan satıcı yok. Hep domine etmişsiniz yani o pazarı. %20'lik pazar payının %20'sini Türkiye'de alabiliyor olmak en çok hangi pazar yeri sayesinde oldu? Trendyol mu? Hepsi burada mı? Şöyle bir numara bizde hep hepsi buradadır. Çünkü her pazar yerinin kendine göre ürün kategorisini satma kabiliyeti var. Bilgisayarda hepsi burada mı? Tabii bilgisayarda hepsi burada açık ara önde diyebilirim. Yani bizim için en azından öyle. Bunların belli başlı sebepleri var. Hepsi burada yönetim olarak da, müşteri kitlesi olarak da elektronik tarafına daha yatkın bir pazar yeri. Trendyol biraz daha burada pazarın içinden pay almaya yönelik hareket eden bir pazar yeri ve Trendyol algoritma ile ilerleyen bir pazar yeri. Yani pazar yerlerinin içinde bir kurgu yapmaya müsait olan pazar yerlerini değerlendirirsek aslında en zoru Trendyol'dur. Çünkü Trendyol'da her şey gayet açık ortadadır. Kampanyalar vardır, fiyatı verirsin, girersin, satmak istersen satarsın, satmak istemezsen satmazsın. Çok fazla burada bir hani iş geliştirme modeli aslında yok. Hepsi burada ve diğer pazar yerlerinin artısı Trendyol'a göre aslında bu. İşte ürünü doğru yerde konumlamak, doğru fiyatlamak, doğru zamanda satmak gibi şeyleri daha rahat kurgulayabiliyorsunuz. Bizde sıralama hepsi burada. Trendyol, N11 gitti gidiyor gibi gidiyor. Elektronik kategorisinde. Ama sorarsanız ki tabii biz yarın kalktığımızda, baktığımızda kozmetik ürünü satacağız desek Trendyol'a
enerjimizi veririz. Giyim satmak istiyorsak Trendyol'a enerjimizi veririz. Bujiteri ürünü satmak istiyorsak Trendyol'a ağırlık veririz. Ama tabii belli kategorilerde de pazar yerlerinin artıları var. Peki karlılık oranları nedir aşağı yukarı tahmini? Çünkü çok uygun fiyata satılan ürünler, Buy Box'ta en iyi fiyat veren kişiden %10, %20 daha iyi fiyat veriyorsunuz. Hı hı. Burada karlılık tabii ki çok düşük olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani şöyle, elektronik kategorisinin genelinde karlılık zaten çok düşük. Yani 1 puanla 5 puan arası diyebilirim. Çok düşük. Ama orada tabii satılan ürünlerin fiyatları yüksek olduğu için karlılık oranı düşük olsa da kazanç ona göre kendini dengelemiş oluyor. Burada en önemli problem şu: Türkiye'ye gelen bütün ürünler dolarla geliyor biliyorsunuz ki. Tüm ürünlerin maliyetleri dolar maliyettir. Yani bu bize özel bir durum değil. Sektörün içinde satış yapan tüm firmalar dolar maliyetleyerek bu ürünleri alıyor. Haliyle tabii biraz ekonomik konular da bunlar aynı zamanda, ama olası bir kur reaksiyonu bütün planları da alt üst edebiliyor, fiyatları da değiştirebiliyor. Bunun da sancısını yaşıyoruz. O yüzden orada marj dengesi özellikle şu birkaç aydır çok değişkenlik gösteriyor diyebilirim. Şimdi Trendyol ve diğer pazar yerlerinde satış yapanlar genelde hep şunu düşünüyor ve uyguluyor. Mal alırken zaten dolara endeksi alındığı için Türkiye'de bile üretilse ürün doların artışı fiyatları yükseltiyor. O yüzden hani akmayan, kokmayan, bozulmayan ya da versiyonu çabuk değişmeyen ürünleri stokluyorlar daha uygun fiyata. Ve zam geldiği zaman örneğin diş macunu satacak. İşte Colgate'in X diş macunu 10 liraya toptancıdan aldı. Ama 6 ay sonra toptancıda o ürün 20 lira olacak. O 20 lira olduğu zaman toptancıda pazar yerlerindeki satış fiyatı da daha da pahalı oluyor. %40 zamlanıyor. Tabii o da zam yapıyor. Ne oluyor? Daha uygun aldığı için gün içerisinde daha fazla kar etmiş oluyor baktığınız zaman. Bu yadırganabiliyor tabii başlarda, ama şöyle bir gerçek de var. Sonuçta siz o parayı TL olarak o mala bağlamışsınız. Türk lirası her gün değer kaybediyor. Siz değer kaybeden bir malınız var elinizde dolayısıyla. Piyasa hareketlendikçe, dolar artsa bile, fiyatı yükseldikçe siz o yüksek fiyattan sattığınızda aslında Türk lirasının oradaki kaybolan marjını korumuş oluyorsunuz. Yani aslında şöyle, dediğiniz doğru, bunu yapan firmalar var, ama işin bir de farklı dinamik bir noktası daha var. Bu anlattığınız mesela iş modeli bizde çok geçerli değil. Çünkü belli bir noktada iş yaptığınız zaman pazar yerlerinin de sizden talepleri oluyor. Evet. Afaki rakamlar söylüyorum. 5 milyon TL X pazar yerinde ciro yaptığınızda, bir aylık cirodan bahsediyorum. 5 milyon TL ciro yaptığınızda önümüzdeki ay getirilerine baktığınızda pazar yeri senden bu ciroyu istiyor. Dolayısıyla diğer pazar yerleri de buna göre konumluyor kendini, buna göre bir ciro beklentisi içine giriyor. Ve bu elindeki ürünleri satmazsan, o cirolara erişmezsen senle değil X marketplace'çiyle bu adam bu işi yapmak istiyor. Haliyle bizim çok ürün tutup hani bekleyelim bu ürünü satmayalım gibi bir politika içine girmemiz çok doğru olmuyor bu noktada. Yani kendi pazarımızı kaybetmemek için sürekli o dinamik yapıyı korumamız gerekiyor. Ama tabii daha az volümlü iş yapan, fırsatları değerlendiren, tabii ki elinde avantajlı malı varsa satmak istemeyen satmayabilir, ki ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır tabii, ama bunu da yapabilirler. Bizde çok böyle bir iş modeli yok. Şimdi pazar yerlerinde yani satıcıların kampanyaya katılması isteniyor. Sürekli kampanyaya katıl, fiyatlarını düşür. İşte Trendyol'da mesela fırsat etiketleri var. İşte kırmızı etiketi almak için çok ciddi indirim yapman gerekiyor. Kampanyalarda işte %30, %40 indirimler yapman gerekiyor. Özel günlerde özellikle, ki bu videoyu bu arada Kasım'da çekiyoruz. Önümüzde bir Black Friday var. Evet. Bu Black Friday için çok ciddi indirimler yapılıyor. Şimdi bu dönemlere nasıl hazırlanıyorsunuz? Çünkü bu kadar yüksek, düşük marjlarla iş yaparken, %1, %5 civarı bir marjla iş yaparken Black Friday gibi ya da işte farklı kampanyalarda %30, %40 indirimler yapamıyorsunuz haliyle. Nasıl hazırlanıyorsunuz ama kampanya dönemlerine? Şöyle, Black Friday bizim sektörde, yani Kasım ayı daha doğrusu 11 ayın sultanı gibi değerlendirilir. Evet. Kasım ayında bütün cirolar çarpı 2 olur. Biz bunun hazırlığını genelde son çeyreğin başında yapıyoruz. Yani o da 1-1,5 ay öncesine tekabül ediyor. 1-1,5 ay öncesinden satacağımız ürünlerin ne olacağını belirliyoruz. Bu da tabii alım yapabileceğimiz, planlamasını yapabileceğimiz ürünlerden oluşuyor. Fiyatlar da kampanya dönemine yakın dönemde belirleniyor, ama 1-1,5 ay öncesinden satış yapacağımız ürünlerin stokları vesaire bunlar belirleniyor. Çünkü şöyle bir durum var. Pazar yerleri, biz hepsiyle diyalog halindeyiz. Arayıp söylediğinizde onlara 2 gün kala, 3 gün kala, kampanya dönemine 2-3 gün kala hadi şu ürünü yapalım dediğinizde
o ürünü yapamıyorsunuz. Çünkü onların da bir hazırlık dönemi var. Onlar da sosyal mecralarda yatırım yapıyorlar. Bunun pazarlamasını yapıyorlar. Hangi ürünlerle ne yapabileceğini tanıtıp tabii ki son kullanıcıya bir reklam oluşturuyorlar. Haliyle pazar yeri de bizden biraz daha erken talep ettiği için bu çalışmayı 1-1,5 ay öncesinden yapıyoruz. Bu ürün hazırlığı tarafı. Operasyon tarafında da tabii ki o aya özel personel gerekiyorsa personel desteği, operasyonla alakalı ek yatırım yapılması gerekiyorsa yatırım, kargo şirketleriyle evvelden konuşuyoruz. Yani tek bir kargo ile çalışıyorsak Black Friday için kesinlikle alternatif kargo firmalarını da değerlendiriyoruz. Çalışmak istiyoruz. Çünkü kota olayları var biliyorsunuz. Geçen sene ve ondan önceki sene çok ciddi sorunlar yaşandı. Evet. Çünkü pazar ölçülmeyecek şekilde büyüdü. Haliyle bunların da bir getirisi oldu. Kargolama süreçleriyle alakalı da alternatif kargo firmalarını kullanarak, pazar yerinin kendi kargolarını kullanarak bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Genel hazırlık böyle. Bu işin en önemli noktası bence satın alma kısmı. Çünkü satın alma ne kadar iyiyse, yani sizin atıyorum bir bilgisayar bileşeni, bilgisayar monitörü satacaksınız ve işte LG marka gidip LG'nin distribütöründen o ürünü en iyi fiyata almanız gerekiyor ki pazar yerlerinde en iyi fiyatı verebilin ve pazar payını sizin de yaptığınız gibi %20'sini, %30'unu alabilin. Şimdi karşımızda çok ciddi bir rakip var. Yani sizin rakibiniz var aslında. Amazon Türkiye. Şimdi Amazon Türkiye elektronik kategorisinde hemen hemen birçok ürünü kendi satıyor. Satıcıya sattırmıyor. Kendi Amazon tarafından gönderilir ve Amazon tarafından satılır şeklinde web sitesine gösteriyor. Şimdi Amazon gibi bir dev varken karşımızda, satın alma gücü en üst seviyede olan bir şirket varken ve bu şirketin daha da büyüyeceğini ben öngörüyorum. Önümüzdeki 1-2 sene içerisinde Amazon Trendyol'la yarışır duruma gelecek bence. Ne yapacaksınız? Yani Amazon'un satın alma gücüyle yarışmak çok mümkün değil. Oradaki tehlikenin, yani tehlike demeyeyim de rekabetin farkında mısınız? Tabii ki farkındayız. Sadece Amazon olarak da değerlendirmiyoruz. Türkiye'deki yerli pazar yerleri de kendi ürünlerini satmaya başladı. Zaten hepsi burada yıllardır satıyor. Trendyol yine satmaya başladı. N11'in böyle bir girişimi var, yine aynı şekilde satmaya başladı. Amazon şu anda bekliyor diyebiliriz. Tamamen yapısını oturtmaya çalışıyor. Lojistik anlamda yatırımlarını yapıyor ve şu anda da fiyat yaparak, indirim uygulayarak, belki karlılık gözetmeksizin pazardan pay almaya çalışıyor. Burada yapılacak şeyler biraz da o günün şartlarıyla alakalı bir durum. Tüm pazar yerleri kendi ürün satarken, lojistiğini kendi kurgularken tabii ki bizim gibi marketplace'çilerin ne yapması gerektiği konusu orada tartışmaya açık bir konu. Orada tabii ciddi bir rekabet söz konusu olacak. Benim burada öngörüm şu: pazar yerleri dışında volümlü iş yapan firmalar kendi çıkarlarını arayacaklar. Kendi web sitelerine yönelecekler. Kendi sistemlerini kuracaklar. Kendi pazarlarını yönetmeye çalışacaklar. Ona göre de yatırımlarını yapacaklar. Bu kısa vadede ne kadar başarılı olur, ne kadar uygulanabilir? Bu tabii biraz şirketin gösterdiği reaksiyonla alakalı bir durum. Herkesin yapabileceği bir iş mi bilmiyorum. Hani yapan yapar, yapamayan yapamaz ama bunları öngörüyoruz. İleride ne olacağını biz de merak ediyoruz açıkçası. Yaşayacağız, göreceğiz. Yani, ama durum belli. Amerika'daki iş modeli, yani Amerika'daki sistem gibi olursa eğer, Amazon'un domine ettiği, işte Walmart'ın da belli kategorilerde domine ettiği bir pazar oluşursa küçük elektronikçiler, yani küçük e-ticaret yapanların birçoğu maalesef ölecek. Yani piyasadan silinecekler yavaş yavaş. Onlar daha çok o elektronikleri alternatif ürünler üreten firmalar haline gelecektir. Ki Amerika'da keza böyle. Örnek veriyorum, Amerika'da şimdi tutup da kimse Alibaba'dan ya da başka bir toptancıdan bilgisayar monitörü alıp Amazon'da satmaya çalışmıyor. Ama bilgisayarın yan bileşenlerini, atıyorum klavye veya işte bilgisayar silme bezi, ekran silme bezi gibi ürünleri satıcılar daha çok satmayı istiyor. Çünkü orada rekabet daha mantıklı. Çünkü Amazon orayı domine etmiş. Türkiye'de de bilmiyorum, şimdi Jeff Bezos Muğla'da geziyor. Son 2-3 haftadır neler olacak bilemiyorum tabii ama Amazon Türkiye bence çok kuvvetli ve çok iyi yatırımlar yapacak Türkiye'ye ve birçok pazarı da, özellikle elektronik pazarını domine edecek. Kargo sistemleri çok iyi. Mesela Kolay Gelsin'de çalışıyor. Ekolin firması. Kolay Gelsin yani en ücra noktaya bile bir günde teslimat yapıyor kendi aracıyla. Şimdi bunu hangi e-ticaret firması ya da hangi satıcı sağlayıp yapabilir? Çok zor. Bir Vestel belki, hani şu an Vestel'in web sitesine alışveriş yaptığınızda Vestel kendi araçlarıyla ertesi gün getiriyor 24 saatte. O bunu başarmış. Ücra noktalara gidebiliyor mu? Ücradan kastım işte Kayseri'ye, Kastamonu'ya,
Mersin'e gidebiliyor mu bilmiyorum ama şu an bu rekabetin en çok perçinleyen ve en çok kızgınlaştığı nokta bu bence. Teslimat hızı ve en iyi fiyat. Şöyle, Türk insanının bir huyu vardır. Ben bunu çok insanda da görüyorum. Firmalarda da bu huy var. Bizim yapmış olduğumuz ticari politikada tek bir kişiye hiçbir zaman sırt dayanmaz. Bu bir güvence değildir. O yüzden ne kadar Amazon yatırım yapsa da, ne kadar diğer pazar yerleri yatırım yapsa da herkes her zaman bir alternatifim olsun ister. Evet. Sadece Amazon'la iş yapmak doğru bir iş modeli değil. Sadece Trendyol'la veya Hepsiburada ile yapmak doğru bir iş modeli değil. Haliyle insanlar, firmalar buna reaksiyon verecektir. Markalar ve distribütörler de buna reaksiyon verecektir. Hiçbir zaman bir yere bel bağlamamak önemli bir şey. Bu mantalite olduğu sürece de her zaman bir yerden bir şekilde iş yapılacaktır diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim katılımın için. Rica ederim. Gerçekten güzel bir başarı. Yani 8 ay önce e-ticaret yapmıyorken firma olarak 8 aydır Türk pazar yerlerine satış yapmaya başlayıp bilgisayar kategorisinin %20'sini domine etmek inanılmaz büyük bir başarı. Muhtemelen bir 8 ay sonra bu inşallah katlanır. %30, %40 haline gelir. İnşallah. Çok teşekkür ederim Ben tekrar. teşekkür ederim. Batuhan'ı dinledik. Gerçekten etkili ve güzel bir hikayesi vardı. Umarım siz de istifade etmişsinizdir. Buraya siz de konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için aşağıdaki formumuzu doldurabilir ya da yukarıda görmüş olduğunuz e-posta adresimize bir mesaj gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.